İçinde yaşamış olduğumuz ülkenin kanunlarıyla inanmış olduğumuz İslami değerler, emirler ve yasaklar çatışırsa ne yapacağız? Evet, bu konuda bir video çekmeye çalıştım. Merhabalar değerli izleyiciler, değerli dostlar ve değerli arkadaşlar. Bugün ele alacağımız konu dini değerler ile yaşamış olduğumuz ülkedeki kanunların, yasaların çatışması halinde bir Müslüman olarak bizim ne yapacağımız ve nasıl yapacağımız. Bir başka tabirle anlatacak olursam, Batı'da azınlık olarak yaşayan Müslümanların duruşu üzerine genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. Zira Batı'da yaşayan, Batı ülkelerinde, Müslüman azınlıklı ülkelerde yaşayan insanlarımızın karşılaşmış olduğu en önemli sorunlardan biri bu. Bir tarafta dini değerleri var, öbür tarafta yaşamış olduğu ülkenin hukuki düzenlemeleri var. Bunlar arasında zaman zaman ciddi denebilecek ölçüde çatışmalar çıkabiliyor. O zaman biz nasıl bir tavır izleyeceğiz? Gerçekten önemli bir soru. 6-7 tane ana başlık halinde ele alacağım bu konuyu. Birincisi entegrasyon ve asimilasyon konusuna değineceğim. Çok kısa. Asimilasyon bildiğiniz gibi kişinin kendi inanç ve değerlerini bütünüyle terk ederek o ülkede yaşayan çoğunluğa uymasını ifade eden, uyma sürecini ifade eden ve en sonunda da onlara benzemesini ifade eden şeyin adıdır. Kısaca tarifi bu. Yani akademik anlamda, sosyal bilimlerde, toplum sosyolojisinde ifade edilen kavramlardan veyahut da tanımlardan bağımsız olarak ben halk diliyle anlatmaya çalışıyorum. Pekala entegrasyon nedir? Entegrasyon ise kişinin hem kendi kimliğini hem de o kimliğinin temel unsurlarını, kendi şahsiyetini, kendi karakterini, kendi değerlerini koruyarak yaşamış olduğu toplumda ötekilerle barışık halde, üretken halde, mutlu bir halde yaşamasını ifade eden bir kavramdır. Hoca Efendi'nin asimile olmadan entegre olma derken kastetmiş olduğu şey de budur. Yani bir taraftan Müslüman olacak, kendi değerlerine sahip çıkacak, onların müdafasını yapacak, koruyacak, başkalarına anlatacak, yazacak, yazdıracak neyse, ama öbür taraftan da katiyen kendi değerlerinden uzak bir şekilde bir hayat yaşamayacak. Evet, işte Müslüman olarak, yani asimile olmadan entegre olarak bizim o ülkelerde yaşamamız mümkün müdür? İşte biz bunun çabasını veriyoruz, çabasını vermeye gayret ediyoruz. Sormuş olduğunuz soru da aslında bunun bir başka şekilde ifadesinden ibaret. Yani kaybederek değil, kendi kimliğimizi ve kişiliğimizi kaybederek değil, kendi kimliğimizi ve kişiliğimizi koruyarak, hatta yeniden inşa ederek bizim Batı toplumlarında yaşamamızdan söz ediyoruz. Bir başka başlık. Dini değerler ile yaşamış olduğumuz ülkenin hukuki değerleri ya da genel manadaki sosyal hayat, kültürel hayat düzleminde çatışmış olduğu alanlar nelerdir? Bir kere bunlara bakmamız lazım. Yani afaki konuşma yerine, teorik konuşmalar yerine pratik üzerinden gitme bence çok daha faydalı. Zira zaten siz bana bunun için soruyorsunuz. Birincisi kılık kıyafet. Kılık kıyafet konusunda hem erkek olarak ama özellikle kadınların, Müslüman kadınların yaşamış olduğu çeşitli sıkıntılar var. Hem toplumsal düzlemde var, hem de eğer bir ülkede söz gelimi bir başörtüsü yasağı var ise şayet, o ülkenin kurumlarında o haliyle çalışmasına izin verilmiyorsa bu bir çatışma alanıdır. Bu bir. İkincisi ibadet özgürlüğü. Bazı yerlerde cuma namazına izin verilmiyor. Ya iş yeri izin vermiyor, ya o ülkenin tadil anlayışı izin vermiyor. İbadet alanları yok. Ben ibadetimi yapmak istiyorum. 5 vakit namazımı on time zamanda kılmak istiyorum ama bir Müslüman ülkedeki gibi adım başı cami yok. Her an seccademe serip namaz kılamıyorum. Kıldığım zaman birileri şikayet ediyor. Polislerle bir şekilde karşı karşıya geliyorsunuz ve benzeri. Dolayısıyla ibadet özgürlüğü ve o özgürlüğü yaşayabileceğiniz mekanlar açısından da bir problemimiz olabiliyor. Bu da ikinci bir çatışma alanı.
Üçüncü çatışma alanı medeni hukukta. Nerede? Evlenme, boşanma, miras gibi alanlarda bir takım çatışmalar söz konusu olabiliyor, değil mi? Yani işte bizim kızımız veyahut da oğlumuz gayrimüslim birisiyle, Müslüman olmayan birisiyle evlilik yapıyor. Bir aşk ilişkisi yaşamışlar. Nikahı kilisede mi kıyılacak, camide mi kıyılacak? Efendim evlenebilir mi, evlenemez mi? Müslüman kadın ehli kitap bir erkekle evlenebilir mi? Ya da efendim Müslüman bir erkek müşrik bir kadınla evlenebilir mi? Ateist bir kadınla evlenebilir mi? Sonra boşanmalar olacak. İşte mesela İtalya'da ben arkadaşların anlatımıyla söylüyorum. Katolik hukukunda boşanma olmadığından dolayı boşanmanın çok zor olduğunu ve bu yüzden İtalyanların bile boyfriend girlfriend diyebileceğimiz bir çizgide bir evlilik hayatı sürdürdüklerini, çünkü muhtemel bir boşanmanın 6 yıl 7 yıl sürdüğü, alabildiğine böyle sürüncemede kalmış olduğu bir süre söz konusu. Aynı şeyler efendim bir Müslümanla Müslüman olmayan birisinin evliliğinde de İtalya'daki kadar sert olmasa bile her zaman için söz konusu olabilir bu boşanma problemleri veyahut da ne bileyim medeni hukuktaki genel problemler. Bir başka çatışma alanımız bizim Batı ülkelerinde Müslüman azınlıklı yerlerde yaşarken helal gıdalar, ticarette helal veyahut da haram ürünler, faiz veyahut da riba meselesi çatışma alanı olarak bizim karşımızda. Bunu mesela en basitinden kredi alma, finansla araba alma, leasingle araba alma veyahut da başka şeyler yapma, iş makineleri alma ya da mortgage sistemiyle ev alma konularında değişik zamanlar bir şekilde konuşmuştuk. Bu da bir çatışma alanı. Çünkü yaşamış olduğunuz ülkenin hukuki anlayışına göre ev alma mortgage sistemiyle oluyor. Mortgage sistemiyle girdiğim zaman işte %2'den, %3'ten, %5'ten faizli bir şekilde işlem yapıyorsunuz. Ya parayı satın alıyorsunuz ya da evi banka alıyor, siz bankadan ev alıyorsunuz ve o oranda sizin güvenilirliğinize bağlı olarak, ne bileyim kredi historinize bağlı olarak, gelirinize bağlı olarak custom-made bir faiz oranı belirliyorlar gibi. Yani bu da bir çatışma alanı. Başka sosyal alanda bizim bir takım problemlerimiz oluyor. Hani bu hukuki düzlemde değil, yasalarla değil ama fakat bu da bir çatışma alanı. Çünkü gündelik hayatın içerisinde belki diğerlerinden daha fazla. Mesela arkadaşlık ilişkileri. Benim sınıfımda LGBTQI+ olan bir arkadaşım var. Ben onunla bir Müslüman olarak ilişkimi nasıl devam ettireceğim? Ettirecek miyim, ettirmeyecek miyim? Ona bakış açım nasıl? Müslümanlara yönelik herhangi bir kanun çıktığında onların aleyhine LGBTQI olan insanlar çıkıyor. Sizin bu anayasal hakkınızdır, temel hak ve özgürlüğünüzdür. Ben bunun için müdafaa ederim diyor. Geliyor Müslümanların önünde Müslümanlar adına müdafaa yapıyor, mücadele yapıyor. Fakat onların ister eğilimleri olsun, ister tercihleri olsun, onlar konusunda bir kanun çıktığı zaman ya da bir çatışma olduğu zaman siz dini değerleriniz açısından onlara aynı ölçüde destek veremiyorsunuz. Bu da bir çatışma olarak bizim karşımızda ve çocuklarımızdan karşılaşmış olduğumuz en çok sorunlarda bunlar ekseninde dönüyor. Özellikle Batı ülkelerde. Evet, şimdi bir başka başlığa geçiyorum. Pekala fıkhi yaklaşımlar bu konuda ne diyor? Fıkhi yaklaşımlar bir Darül İslam, Darül Harp gibi geleneksel bölge veyahut da ülke sınıflandırmaları içerisinde bu meseleye bakıyor. Fakat bunun ben yanlış olduğunu defaatle anlattım. Çünkü Darül Harp veyahut da Darül İslam ülkelerin isimlendirilmesine ait mevcut konjonktür esası alınaraktan yapılmış olan bir tasniftir. Siyasetin konusudur. Uluslararası ilişkilerin konusudur, devletler arası münasebetin konusudur. Yani fıkha da o bağlamda girmiştir zaten ama yıllardan beri, belki asırlardan beri mesele bu perspektiften ele alınmıyor. Darül Harp ve Darül İslam diye, Darül Sulh, Darül Muahede diye bir takım ülke sınıflandırılmalarının olmuş olduğu dönemlerde yapılmış olan içtihatlar veyahut da fıkhi yaklaşımlar günümüzde de aynen geçerliymiş gibi değerlendirmeler var. Hepinizin bildiği gibi. Dolayısıyla ben bunlara katılmıyorum. Bu bir. İkincisi fıkıh lokalliyat dediğimiz azınlık fıkıh ekseninde bir takım çözüm arayışları var klasik fıkıhta. Ben onun da yeterli olduğu kanaatinde değilim. Çünkü fıkıh lokalliyat, azınlık fıkıh hani Müslümanlar
ayrı bir dünyada yaşıyor. Müslüman olmayanlar ayrı bir dünyada yaşıyor ve bu ayrı ayrı dünyada yaşayan insanlar zaman zaman birbirlerine ister ticari ilişkiler, ister turistik ilişkiler itibariyle gidiyorlar, geliyorlar. İşte bizim fıkıh-ı akalliyat içinde yerini alan o hükümlerimiz, orada yapılmış olan içtihatlar bu geçici durumlar için söz konusu olan içtihadi yaklaşımlardır. Ama ya günümüzde öyle değil ki. Günümüzde Müslüman olan insanlar Müslüman azınlık olarak o ülkelerde, Batı ülkelerinde vatandaş olarak yaşıyorlar. Daimi olarak yaşıyorlar. Süresiz oturumla yaşıyorlar. Artık o ülkenin bir vatandaşı. Öyle olunca azınlık fıkhı da bu sorunları çözmeye yeterli olmuyor. Ne yapacağız o zaman? Ne Darül İslam'ı kabul ediyorsun, ne Darül Harb'i kabul ediyorsun, ne o eksende üretilmiş olan içtihatları kabul ediyorsun. Günümüze yansımaz ve yansıtılamaz diyorsun. Öbür tarafta fıkıh ekalliyat var elimizde, klasik fıkıhta. Onu da kabullenmiyorsun. Ne yapacağız o zaman? Alternatif bir yaklaşım ortaya koymak zorundayız. Alternatif yaklaşımı ortaya koyarken de ben şahsen usulü prensiplere bağlı karar çözümler bulunabileceği kanaatini taşıyorum. Mesela ne gibi? Teysir. Beşşiru ve la tuneffiru. Müjdeleyin ama korkutmayın. Beri tarafta yessiru ve la tuassiru. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Ma enzelna aleykel Kur'ane liteşka. Allah bu Kur'an'ı sana zorluk olsun için göndermedi. Allah sizin hakkınızda kolaylık diler, zorluk dilemez gibi ayetlerle desteklenen veyahut da ifade edilen yaklaşımlar, hadislerle desteklenen, ifade edilen yaklaşımlar bence usulü bir prensip olarak bizim bugün içinde yaşadığımız dünyada sorunlarımıza çözüm olabilir. En azından bir kapı açabilir fıkhi yaklaşımlar bağlamında. Bir başka maslahat ya da istihsan. Nedir maslahat? Maslahat aslında toplumsal fayda demektir. O topluma fayda sağlayabilecek bir şeyi merkeze koyarsınız. O çerçeve içerisinde kırmızı çizgilerinizi aşmamak şart ve kaydıyla evet böyle bir yaklaşım ortaya koyabiliriz. Bir başka husus zaruret ya da hacat dediğimiz ihtiyaçlar, zaruretler ve ihtiyaçlar da usulü ilkeler prensibi içerisinde bizim önümüze gelir. Bunları rehber ediniriz ve o rehber edinmekle birlikte çatışmayı değil uzlaşmayı merkeze alan, inançla pratik arasındaki uçurumu kapatan, dini değerlerle yaşamış olduğumuz ülkenin kanunları arasında bir şekilde bir uzlaşmayı, bir konsensüsü sağlayabilecek orta yol bulabiliriz rahatlıkla. Ben rahatlıkla diyorum, rahatlıkla demeyebilirsiniz ama yaşanılabilir. İşte Avrupa'da 47 tane ülke içerisinde yaşayan neredeyse 40-50 milyon yerleşik Müslüman var. Hakeza Amerika'da 10 milyon yerleşik Müslüman var. Demek ki hayat bir şekilde devam ediyor. O insanlar Müslüman olarak hayatlarına devam ediyor. Her ne kadar o ülkenin kanunlarına uygun bir şekilde yaşasalar da bir uzlaşı noktası bulmuşlar. Ben bulunabileceği kanaatindeyim. Ama burası önemli. Ama bir şeye ihtiyacımız var en temelde. Yani bütün bunlar yapılmadan önce en temelde bir şeye ihtiyacımız var. Ne biliyor musunuz? Zihniyet değişimi. Ben şahsen İslam dünyasının en büyük problemlerinden bir tanesinin zihniyet problemi olduğu kanaatindeyim. Hani mindset denilen bir şey. Hani İngilizce'de ifade edilir. Grow mindset ya da fixed mindset diye. Donuk bir bakış açısı, öyle bir kabul ama öbür tarafta değişime, gelişime, dönüşüme açık ve hayatın gerçeklerini nazara itibara alan bir mindset'e, bir zihniyete ihtiyacımız var. Bu zihniyet bağlamında bizim İslam dünyasında şu anda bir tarafta ortodoksi yaklaşım var. Yani mutaassıbane yaklaşımlar var. Bir tarafta hiçbir kaide ve kural tanımayan modernist yaklaşımlar var. Öbür tarafta aslı sabit ama ferde oynamalar yapabilen, biraz daha demin söylediğim maslahatı, kolaylaştırma ilkesini, zarureti, ihtiyacı merkeze koyaraktan uzlaşı arayışı içinde bulunan konservatif, muhafazakar yaklaşımlar var. İşte bu muhafazakar yaklaşımı esas alabiliriz. Bunu esas alacağız. Bu konuda hükümler ortaya koyacağız. İçtihatlar yapacağız. Ama önce tabanın buna hazır olması lazım. İşte zihniyet devrimi derken, zihniyet değişimine öncelikli ihtiyacımız var derken bunu kastediyorum. Aksi takdirde
Söz gelimi ben mesela böyle bir şey ortaya koyduğum zaman maslahat prensibine, ne bileyim zaruret prensibine, tesir prensibine, kolaylaştırma prensibine uygun bir şey ortaya koyduğum zaman yani icat çıkartıyorsun diyenler insanlar olabiliyor. Modernistsin diyenler olabiliyor. Eski köye yeni adet getiriyorsun diyenler olabiliyor. Senin sözün dinlenmez diyen insanlar olabiliyor. Böyle olunca da seni modernist olarak adlandırınca, seni efendim işte hiçbir kaide ve kural tanımayan, İslam'ı eğik büken, yaşadığı gibi İslam'ı ona uyarlamaya çalışan insan olarak nitelendirince birileri sizleri, sizin de aşkınız, şevkiniz kırılabiliyor. Onun için bu zihniyet devriminin hem bu işleri yapacak, bu işi uzmanlık alanı olarak benimsemiş olan insanlarda olması lazım, hem de bu bakış açısına taban kitlenin sahip olması lazım. Zihniyet değişimi olmadan entegrasyon olabileceğine ben katiyen katılmıyorum. Eğer zihniyet değişimi olmazsa, mutaassıbane, ortodoksi yaklaşımlar olursa orada inanın bana ikinci nesilde asimilasyonlar olacaktır, üçüncü nesilde asimilasyonlar olacaktır. Nitekim yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Hani ben kendi hayatımda da bunu gördüm. 2016 sonrası Amerika'ya gelmiş olan bazı aileler çok çabuk adapte oldular. Anne babalar hayata atıldılar, İngilizce öğrendiler. Onların çocukları Amerikan toplumunun içine girdiler, sosyal hayatın içine girdiler. Onların çocukları daha böyle İslami, daha böyle dini kimliğini, milli değerlerini koruyan, muhafaza eden bir kesimde, ama mutaassıbane yaklaşan anne babaların çocukları ise bütün o toplumda yaşadıklarından dolayı zıvanadan çıktıkları da söz konusudur. Evet, buradan bir mesaj vereyim. Anne babaları entegre olmuş olan insanların çocukları çok daha rahatlıkla entegre olabiliyor, kimliğini koruyabiliyor, kişiliğini yeniden inşa edebiliyor. Ama mutaassıbane, katı, sert bir şekilde İslam'ı yaşayacağım, dinimi yaşayacağım diyen ama yaşamış olduğu zeminin farklılığını hiçbir şekilde gözetmeyen anne babaların çocukları ise dinden, imandan uzaklaşabiliyor. Bunu da unutmayalım. Bir başka ana başlık. İman, pratik ve hukuk üçgeni. Bakın yavaş yavaş geliyorum. Belki video uzuyor ama kusura bakmayın. Böyle çaplı bir soruya ancak bu kadar cevap verebiliyorum. Bu kadar kısa cevap verebiliyorum. Şimdi bir Müslüman için en üst otorite kimdir? Hani diyoruz ya, bir tarafta imanımız var, öbür tarafta pratik hayat var, öbür tarafta da yaşadığımız olduğumuz ülkenin hukuku var. Ve bunlar zaman zaman çatışıyor. Çatıştığı zaman benim kabulleneceğim en üst otorite, kendimi ayarlayacağım, kutup yıldızı olarak önüme koyup benim yolum bu, yol haritam bu diyebileceğim en üst otorite kimdir, nedir, nelerdir? Bir Müslüman için tabii ki bu Kur'an'dır ve sünnettir. Allah'tır ve Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Onun içindir ki Kur'an şunu söyler. Rabbinize andolsun ki aranızda çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem tayin edip sonra da verdiğin hükme içinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe o insanlar kamil manada iman etmiş olamazlar diyor Nisa suresi 65. ayette. Bu Allah'ın ve Resulullah'ın en üst otorite olduğunun göstergesidir. Bir topluma olan kininiz sakın ola ki onlara düşmanca davranmanıza sebep teşkil etmesin diyor Maide suresi 8. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak. Ve yine Mümtehine suresi 8. ayette eğer sizi dini inançlarınızdan dolayı dışlamıyorlarsa, düşmanlık yapmıyorlarsa Allah sizin o kavimlere, o insanlara iyilik yapmanızı, adaletle muamelede bulunmanızı katiyen yasaklamaz diyor. Allah adil olanları sever diyor Mümtehine suresinde. Bunlar nedir? Bunlar hem bir taraftan o toplumla birlikte yaşayabileceğimizi gösteren ayetlerdir. Öbür taraftan da üst otoritenin Allah olduğunu gösteren, Resulullah olduğunu gösteren beyanlardır. Dolayısıyla şunu diyebiliriz. Bir Müslüman imanını koruyaraktan, fitneye sebep olmadan, barışçıl yollarla eğer çatışan noktalar var ise o yollarda hakkını aramalı ve dinini yaşama zorundadır, yaşamalıdır diyebiliriz. Pekala nasıl yapacağız şimdi? Ne olursa olsun çatışmalar oluyor. Demin verdiğim misaller içerisinde. Giyim kuşamda,
başörtüyle benim devlet dairesine çalışmama izin vermiyorlar ama ben bu ülkenin vatandaşıyım. Hatta o ülkede doğdum. 2. nesilim, 3. nesilim. Bana o imkanı tanımıyor. Ne yapacağım o zaman? Ya da iş yerinde çalışıyorum. Ben cuma namazına gitmek zorundayım. Gitmem için izin vermiyor. Ne yapacağım o zaman? Buralarda ya da bayram günü tadil vermiyor. Ne yapacağız? Yapacağımız şey hakikaten yasal haklarımızı müdafaa etme, bu konuda gerekirse örgütlü bir şekilde mücadele etmedir. Çünkü bakın haklar tarihçesine, Hristiyanların şu hakları varsa, Yahudilerin bu hakları varsa ya da başka grupların çeşitli hakları varsa yasal düzlemde mücadele etmişler. Tepeden inme, al bu hakkını istediğin gibi kullan dememişler. Aksine mücadele ederek onu kazanmışlar. Dolayısıyla bir yasal haklarımıza, anayasal haklarımıza sahip çıkmak ve o konuda mücadele etmek mecburiyetindeyiz. Diyelim ki bayramı tadil yapma gibi, ulusal bir tadil yapma gibi bayram günlerinde, cuma namazlarında Müslümanlara izin verme gibi bunlar mücadelesi yapılabilir. Ama yapılmıyorsa ya da yapıldı ama bir türlü elde edilemiyorsa ya da yapılacak oranda bir kemiyete, bir çoğunluğa sahip değil isek şayet o zaman da ikili sözleşmeler yapabiliriz. Yani iş yerine girerken bak ben cuma namazı dersin, vakit namazı dersin, bayram dersin vesaire. Anlaşmanın içerisine konulabilir. Sivil inisiyatifler, yani o temel hak ve özgürlükleri savunan bir sürü kurumlar var. O kurumlarla ilişkiler içerisine girerekten yerli, köklü o insanlarla veya o kurumlarla karşılıklı işbirliği içerisinde, dayanışma içerisinde bu mücadeleyi verebiliriz. Sivil katılım yapabiliriz. Yani gerçekten de Müslümanlar artık hele dil problemini aştıysa, hele kültür problemini aştıysa sivil hayatın içerisine girmelidir. Belediye encümeninde üye olmalıdır, şu olmalıdır, bu olmalıdır. Siyaset olarak algılamayın. Yani hayatın içine girme noktasında diyorum. Lobi faaliyetlerinde bulunabilirsiniz. Veyahut da advocacy grup dediğimiz kendini bu işe adamış olan gruplarla birlikte mücadele edebilirsiniz. Hukuku mücadele zaten başta söyledim. Eğitim, diyalog ve hak arama yolları konusunda bir sürü çalışmalar yapılabilir. Yapılmayacak diye bir şey yok. Her türlü yol çok rahatlıkla kullanılabilir. Eğer bütün bunlarda sonuç alınmazsa dediğim gibi ikili sözleşmelerle bir yere varmak mümkündür kanaatini taşıyorum. Pekala Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde bunun örneği var mı diyecek olursanız tabii ki var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye intikal ettiği zaman ne yaptı orada? Bir Medine vesikası dediğimiz şey ortaya koydu, bir anlaşma ortaya koydu değil mi? Müslümanların gerek Mekke'den gelen muhacirlerin gerek Medine'de yaşayan ensarın bir arada yaşamaları için bir 23 madde rahmetli Hamidullah Hoca'nın tespitiyle bir madde imzaladı. Sonra 23 maddede Müslümanlarla Yahudilerin ve müşriklerin birlikte yaşamaları adına bir başka madde imzaladı. 46 maddelik bir üniter devlet diyebileceğiniz ya da kabileler arası konsensüsün sağlandığı ve kamusal hayatta federal yapıda nasıl yaşanılacağını gösteren bir anlaşma yaptı. Tabii ki örnekleri var. Niçin olmasın ki? Ve Müslümanlar zaten Efendimiz'den almış olduğu bu örneklikle dünyanın değişik dönemlerinde, yani Karahanlılarda, Osmanlılarda, Endülüs Emevilerinde, bir sürü devletlerde, şu ana kadar 14 asırdır kurulan devletlerde bunu kısmen zaman zaman hayata geçirdiler. Geçiremedikleri dönemlerde oldu, olmadı değil. Onun için hakikaten tarihte bunun örnekleri var ve o örnekleri hayatımıza, içinde bulunmuş olduğumuz hayat şartlarına bağlı olaraktan taşıyabiliriz, taşıyabildiğimiz ölçüde ve oranda. Unutmuyorum, 2010 yılıydı. New York Times röportaja gelmişti Hoca Efendi'ye. Ben de oradaydım. O Brian Knowlton diye bir adam, bakabilirsiniz halen daha piyasada var yani. Girdiğiniz zaman New York Times Fethullah Gülen röportajı dediğiniz zaman orada bulabilirsiniz. Bir soru sordu. Çok enfes bir soruydu. Soruyu ve cevabını buraya aldım. Bir paragraf bir okumak istiyorum. Bakın. Müslümanlar tarafından yönetilen bir ülke illa şeriat hükümlerine göre mi idare edilmeli? Yoksa hani layık hukuk vesaire diyoruz ya, başka hukuklarla da başka yönetim modelleriyle de idare edilebilir mi? Hocamın verdiği cevap şuydu. Bulabilirsiniz internette. Herkesin dini inancın rahat yaşaması başka bir mesele. Bir ülkenin şeriatla idare edilmesi başka bir meseledir. Hukuk anlamında kullanıyor, sistem anlamında kullanıyor buradaki şeriat tabirini. Bildiğiniz gibi şeriat hukuk demektir. Bir devlet herkese kendi dinini yaşama fırsatı veriyor.
onları kendileri gibi düşünme, öğrenme ve uygulamada destekliyorsa böyle bir sistem Kur'ani öğretilere zıt sayılmaz. İşte Batı ülkelerinde yaşanan demokrasi ve o demokrasilerde hani teoriyle pratik arasında fark olabilir, ayrı bir olay, ama o demokrasilerde herkese temel hak ve özgürlükleri veriliyor ya. Din özgürlüğü veriliyor, inanç özgürlüğü veriliyor vesaire. Aynen öyle de eğer böyle bir uygulama var ve bunu o devletin sistemi destekliyorsa böyle bir sistem Kur'ani öğretilere zıt sayılmaz ve ortada böyle bir devlet varsa alternatif bir devlet düşüncesine gidilmez diyor. Ta 2010 yılında. Şayet insani hak ve hürriyetler tamam değilse, hemen bir de parantez açıyor, günümüzde hep gelişme vetiresi yaşayan demokrasilerde olduğu gibi. Çünkü demokrasi de adım be adım gelişti ve halen daha gelişmeye devam ediyor. Dün temsili demokrasiydi, bugün katılımcı demokrasi deniliyor. Yani bir şekilde develop yapmaya, katlanmaya ya da daha mükemmel olmaya doğru gidiyor. Sistem yeniden yasama ve yürütme organlarınca gözden geçirilir. Evrensel hukuk normlarına göre tasih, tecdit, yenileme ve tanzime gidilir ve daha da mükemmelleştirilme şeklinde ele alınır diyor Hoca Efendi ta 2010 yılında. Ne yapacağız? Günümüzde karşılaştığımız pratik sorunları söyledim. Pekala bunlara böyle bir üst başlık koyacak olursa bunlardan bir tanesi gerçekten bir kimlik bunalımı yaşıyor. Kimler yaşıyor? Hem hamuru Türkiye'de yoğrulmuş ya da başka İslam ülkelerinde yoğrulmuş ama Batı ülkesine göç etmiş ve Batı ülkesindeki isterseniz modern yaşam, isterseniz başka şey deyin, başını döndüren insanlar bunu yaşıyor. Gençlerimiz yaşıyor. Bazen kültürel kimlikle dini kimlik arasında bocalıyor. Dolayısıyla birincisi kimlik bunalımımız var. İkincisi İslamofobi. Ön yargı, ayrımcılık ve dışlanma, bunu da yaşıyoruz. Kadınlarımız özellikle çok yoğun bir şekilde yaşıyor. Hem de en demokratik dediğiniz ülkelerde yaşıyor. Ben bir tanesini hatırlıyorum. Bir Müslüman kadın geldi bana, dedi ki bakışlarıyla bizi belediye otobüsüne giderken, çarşıda pazarda dolaşırken dövüyorlar dedi. Çünkü o ülkenin kültürüne muhalif o başörtüsü takma. Ama bazıları da kabulleniyor. Dolayısıyla sadece başörtüsü değil, İşte bir takım, yani Müslüman terörist örgütü diyeceğim de Müslüman terörist olmaz, terörist de Müslüman olmaz sözü aklıma geldi. Hayır, İslam'da terörün t'si bile yoktur. Bakın, t'si bile yoktur. Eline çaka almamış insanlara terör diyen, terörist diyen, terör örgütü diyen insanlara Allah insaf versin deyip geçip gideyim. Bir de onlar. Yani onlar da, yani o türlü yapılanmalar, o türlü işte iletişim vasıtasıyla buralara kadar intikal etmesi de böyle bir sıkıntıyı beraberinde getirebiliyor. Bir başkası iletişim eksikliği. Sizi tanımıyorlar, bizi tanımıyorlar. Tanımadıklarından dolayı zaten biz kendimizi tam anlamıyla anlatamadığımızdan dolayı Müslümanlar ile ev sahibi toplum arasında, çoğunluk arasında diyalog eksikliği bu türlü anlayışlara sebebiyet verebiliyor. Ve bir de bazen de kendi içimizde iç çeşitlilik diyebilirsiniz ona, mezhep ayrılığı diyebilirsiniz, etnisite farklı diyebilirsiniz. Bu çatışmalarda ev sahibi toplum tarafından ya da o ülkedeki insanlar tarafından yadırganabiliyor. Bunlar bizim gerçekten halletmemiz gerekli olan sorunlar. Çözüm yolları ne? Çözüm yolları eğitim ve bilinçlendirme. En küçük yaştan başlayarak ta hayatlarının sonuna kadar eğitimi hayatın her safhasına, hem iç topluma hem dış topluma, hem kendi içimizde hem dış dünyada, hem ailede hem çevrede bunu hayata taşımalıyız. Eğer hayata taşırsak, yetkili makamlara gidersek, farklı olduğumuzu ifade edersek, İslam'ın gerçek anlamda böyle olmadığını vesaire vesaire anlatırsak, ben zannediyorum ki o insanlar da kendi ülkelerinde huzur istediklerinden, barış istediklerinden dolayı zaten bunu kabulleneceklerdir. Merkel demişti, Almanya şansölyesi, biliyorsunuz, İslam artık bir Avrupa dinidir demişti. İslam artık bir Avrupa dini. Bunu reddedemezsiniz. Hatta din değiştirmelerde İslam en ön planda çıkan dinlerden bir tanesi şu anda. Değil mi? Birinci sırada. İster istemez kabulleniyorlar. Ve o insanlar da Müslümanlarla birlikte yaşamanın, birlikte olmanın zorunluluğuna inanıyorlar. Onun için kapıları açtılar, mülteciler oldu. Onun için işte sığınma hakları verildi. Onun için onlara pasaportlar veriliyor. İstemezler ki, arzu etmezler ki. Öyleyse o topluma katkıda bulunmak için gerçekten bu eğitimi, bu bilinçlendirmeyi onlar da dahil hayatın her safhasına yaymak zorundayız. İslami kuruluşlar gerek rehberlikte gerek sosyal destekte bir sürü alanda kullanabiliriz. Hani 4T diye ifade ederler. Yani
temsil, tebyin, tatbik ve tebliğ diye bu 4 T'yi de hayatımız içerisine koyabiliriz. Bir başka şey diyalog ve etkileşim. Bu mutlaka olmalıdır. Hem yaygın diyalog dediğimiz komşumuzla ilişkimiz, iş arkadaşımızla ilişkimiz, hem de kurumsal diyalog dediğimiz diyalog kurumlarıyla, ister intrafaith yani Müslümanlar arası, isterse interfaith dinler arası diyaloğu biz hayata taşımak mecburiyetindeyiz. Bunları yaparsak, hayatın her alanına yansıtırsak ben o çatışmaların hemen sabahtan akşama olmaz ama zamanla azalacağını, hatta hiçbir problemin kalmayacağını ya da kalsa bile minimize edilebileceği kanaatini taşıyorum, ümidini taşıyorum. İş bizlerde ve en önemlisi pozitif örnekler, olumlu örnekler, rol model diyebileceğimiz şahıslar. Eğer böyleleri varsa, bakın böyleleri var ise şayet bunları görünür bir aleme koymak lazım. Instagram'da desteklemek lazım, Twitter'da desteklemek lazım. O topluma bunları nasıl anlatacak isek böyle anlatmamız lazım. Hatta onların da anlatmalarını temin etmek lazım. Nitekim İngiltere'de ben sizin dişçinizim, ben senin doktorunum diyor. Müslüman sakallı, Müslüman başörtülü bir doktor kıyafetiyle İngiltere hükümeti bunu destekliyor. Ben öyle reklamlar gördüm. Niçin olmasın ki? Biz de bunu yapmalıyız, onlar da bunu yapmalı. Çünkü artık hayatın içerisinde iç içeyiz, kol kolayız, omuz omuzayız, hep birlikteyiz. Son söyleyeceğim şey şu. Bir hicret yapılmış. Veyahut da 2. nesil, 3. nesil olarak artık biz başka bir ülkenin vatandaşı olarak hayatımıza devam ettiriyoruz. Dolayısıyla bu sadece mekansal bir göçü, bir yerleşim yerini, bir toprağı ifade etmiyor. Bakın ben şu anda bir Avrupa ülkesindeyim. Bambaşka bir yerdeyim. Turist olarak buraya geldim ve bunları sizin huzurunuzda konuşabiliyorum. Acaba bunu Türkiye'de konuşabilir miyim? Bunu bir İslam ülkesinden konuşabilir miyim? Emin değilim yani. Gerçekten emin değilim. Her neyse, evet, mekansal bir farklılıktan, toprağa, karaya bağlı farklılıktan söz etmiyoruz. Göç dediğiniz şey, o yeni yaşam koşulları dediğiniz şey ahlaki ve dini sorumluluk taşıyan bir sürecin adıdır. Biz onun için ahlaki ve dini sorumluluklarımıza nazar itibara almalıyız. Bunu alırken imanı hayatın merkezine koymalıyız. Böyle candan, içten derinleştirilmiş bir iman ile bu çatışma noktalarını aşma ve uzlaşma, ortak paydasını yani kesişim kümelerini çok rahatlıkla bulabiliriz kanaatini taşıyorum. Çok uzattım, kusura bakmayın. Arzu hürmet ediyorum.